Bir sanat eserini tanımlarken aklınıza ilk olarak ne geliyor? Müze duvarlarında sergilenen bir tablo mu yoksa soğuk bir mermer kütlesi mi? Peki sanat eserinin kendisi tam da sanatçının o anki varlığına tekabül ederse? Bugün sanat tarihinin en ele avuca gelmez, tanımlaması zor ama bir o kadar da tartışmalı olan durağındayız. Performans sanatı. Biz de şimdi bu videoda şu sorunun peşine düşeceğiz. Bir pratiği ya da etkinliği performans sanatı yapan şey tam olarak nedir? 1960'lı yıllarda dünyanın pek çok farklı yerinde benzer performanslar, happeningler yapılmaya başladı. Amerika'da, Japonya'da, Avrupa'da bu performans ve happeninglerin de ortak noktası sanatçının veya sanatçı gruplarının zaman mekandaki bedenlerinin yerleşimi ve bu yerleşimin diğer unsurlarla gerçekleştirdiği veya gerçekleşme potansiyeli olan iletişim tasarımının sonucunda ve sürecinde sanat eseri dediğimiz olgunun oluşmaya başlaması. Tanımlaması dediğim gibi biraz zor ama bence iyi kotardım. Zaten aslında performans araştırmacıları da hala bu sorunun izini sürüyor. Keza sanat tarihi için de oldukça yeni bir kavramdan bahsediyoruz. 1960'lı yıllarda ilk ayak sesleri duyulan fakat aslında 70'li ve 80'li yıllarda gerçekleşmeye başlayan bir sanat akımı bu. Bir sanat formu olarak da yeni kavramsallaşıyor. Bu kavramsallaştırma girişimlerinden biri de Performans Sanatının Felsefesi adlı kitabıyla David Davies. Davies bu kitap boyunca aslında bizim bu videonun başında sorduğumuz sorunun izini sürüyor. Bir pratiği veya bir etkinliği, bir sanatsal performansı, performans sanatı yapan şey tam olarak nedir? Şimdi aslında burada temel konu bahsi geçen performans sanatçılarının sanat eserlerinin veya sanatsal performanslarının merkezine kendi bedenlerini koymaları. Bedenlerinin zaman mekandaki, uzamdaki konumlanışı ve seyirciyle etkileşimi. Bütün bu performans süreci aslında o eseri performans sanatı haline getiriyor. Yani performans sanatında o an, tam da performansın gerçekleştiği an oldukça önemlidir. Çünkü performans sanatı canlı bir sanattır. Performans sanatının tarihinin anlatıldığı çoğu çalışmada da bu tarih çoğu zaman 2. Dünya Savaşı sonrası toplumsal ve siyasal etmenlerle kavramsallaştırılıyor. 2. Dünya Savaşı sonrası soykırım ve atom bombası tarihi bedenin sanat eseri olarak ele alınmasının önünü açan en önemli olaylar olarak yer ediyor. Fakat aslında performans sanatı tabiri 1970'lerde kullanılmaya başladıysa da onun kökenleri 1910'lu yıllara kadar gider. 1910'lu yılların fütürist sanatçılarına ve Dada sanatçılarına kadar giden bu yolculuk sanat tarihi açısından da biraz karmaşık. Şimdi dolayısıyla bu videoda performans sanatına giden yolu biraz daha berraklaştırmak için bu kökenlere de kısaca bakalım istiyorum. Öncelikle fütürizm 1909 yılında İtalyan şair Marinetti tarafından başlatılıyor. Başlatılıyor diyorum çünkü gerçekten o başlatıyor. 1909 yılında 20 Şubat tarihinde bir Paris gazetesinde Fütürist manifestosunu yayınlıyor. Ve bu manifestoda İtalya'yı mezarlık gibi sayısız müzeden kurtaracağız diyor. Aslında Marinetti'nin içinde bulunduğu dünyaya ve içinde bulunduğu o dünyayı oluşturan geçmişe dair bir serzenişi var. Ve dolayısıyla içinde bulunduğu şimdiki zamanı oluşturan geçmişe ve geçmişin sanat akımlarına karşı bir tepkisi var. O yüzden bir alternatif arayışında. Ve alternatif olan da fütürizm. Performans sanatı açısından fütürizmi önümüze getiren şey ise bazı sanatçıların yaptığı fütürist akşamlar etkinlikleri. Bu etkinliklerde sanatçılar çeşitli şiirler okuyorlar. Bu şiirleri okurken bazı makine seslerini kullanıyorlar ve bundaki temel amaç da bu makine sesleriyle seyirciyi kışkırtmak, sinirlendirmek. Yani şöyle, siz seyirci olarak bir şiir dinletisine gidiyorsunuz ve orada şiir okuyan biri var. Fakat içeride yine başka bir sanatçının yaptığı gürültülü makine seslerinden dolayı şiiri dinleyemiyorsunuz. Ve en nihayetinde aslında tanık olduğunuz sanat eseri bütün bunların toplamı. Yani amaçları burjuva seyircisinin konforunu bozmak. Dolayısıyla fütürizm sanatın çağdaş anlamda daha dinamik olabileceğini, seyircinin de rahatsız olacağı ve katılımını sağlayacak şekilde örgütlenebileceğini öneren ilk sanat akımı. Bunun dışında Avrupa'da ise aydınlanma olarak kendini gösteren tarihin çuvallamasına da oldukça büyük eleştiriler geliyor. Ve 1916 yılında Zürih'te Hugo Ball, Marcel Duchamp, Tristan Tzara tarafından Dada hareketi
etkisi yavaş yavaş başlıyor. Tabii bu demek değil ki fütürizm bitti ve Dada başladı. Hayır, bunlar dünyanın farklı yerlerinde eş zamanlı olarak yaygınlaşan farklı sanat akımları. Dada da fütürizmden farklı olarak makineler ve teknoloji bu kadar ön planda değil. Zürih'te Hugo Ball ve Amy Hennings tarafından kurulan Cabaret Voltaire 1916 yılından beri sanatsal faaliyetlerini sürdürüyor. Şu anda da hala açık bu arada. Küçük de bir kafesi var benim internette gözlemlediğim kadarıyla. Ben hiç gitmedim ama eğer Zürih'e gidersem kesinlikle uğrayacağım. Cabaret Voltaire'de sanatçılar çeşitli etkinlikler düzenliyorlar. Örneğin Hugo Ball'un okuduğu bir şiir var ve bu şiiri de oldukça ilginç bir kostümle okuyor. Ekrana zaten görselini bırakırım. Yine Dadaizmin en önemli eserlerinden biri de Marcel Duchamp'ın 1917 yılında bir müzede sergilediği o ünlü pisuvar. Yani tabii ki de sansasyonel bir etki yaratıyor o pisuvar. Daha doğrusu pisuvar değil ama o pisuvarın oraya yerleştirilmiş olması. Çünkü artık burada sanat eseri yalnızca o nesne değil, fakat sanatçı tarafından o nesnenin seçilmesi, o mekanda sergilenmesi ve o biçimde konumlandırılması da sanat eserinin kendisi haline geliyor. Dolayısıyla da performans sanatının ve happening'in kavramsal altyapısı yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. 1919 yılında da Bauhaus Okulu çalışmalarına başlıyor. Bauhaus içerisinde bambaşka alanların eğitimi verilen bir sanat okulu. Hem sanatsal anlamda hem de teknik anlamda eğitiliyor öğrenciler. Mimaride, tasarımda, performans sanatına dair aldıkları dersin adı da Performance Art, yani doğrudan performans sanatı. Dolayısıyla Bauhaus Okulu da bu sanatın ilk kurumsallaştığı mekan olarak yer ediyor diyebiliriz. Yine bir başka okul Amerika'da 1933 ile 1957 yılları arasında faaliyet gösteren Black Mountain College. John Cage burada eğitmendi. Cage'in sanatsal düşüncesi de performans sanatını oldukça etkileyen düşüncelerden biri olarak yer eder. Çünkü o müziği yalnızca salonlarda dinlenilen bir etkinlik olarak görmez. Müziği bir dil olarak görür. Fakat yine de müzik dinlemeye dair bir sanattır. Yani sanatçının seyirciyi dinlemeye davet etmesi gerekir. Merce Cunningham da bu okulda ders veren dansçılardan biriydi. Onun kompozisyonları da yine oldukça çığır açan, dansta devrimsel nitelikte diyebileceğimiz performanslar. Ek olarak Amerikalı ressam Jackson Pollock da performans sanatının önünü açan kişilerden biri. Kendisi resim yapma sürecini sanat eseri haline getiriyor. Yalnızca resimleri değil, yaptığı kanvalara da eylem alanı diyor. Resmin kendisi ise bir etkinlik. Şimdi biraz daha performans gruplarına doğru yola çıkalım. Japonya'ya gidiyoruz. Gutai Grup 1954 ile 1972 yılları arasında Japonya'da performanslarını gerçekleştirmiş olan bir grup. Onlar aslında Pollock'un resimdeki yaklaşımını daha da derinleştiriyorlar. Bu performansta sahne üzerinde büyük kare kağıt parçaları var ve bunlar birbirlerine paralel olarak sahneye yerleştirmişler ve performansçı da en gerideki kare parçasını tam ortasından yırtarak en öndekine kadar hepsini yırta yırta sahnenin önüne çıkıyor. Bir başka performansta da yere serilmiş büyük bir beyaz kağıt var. Burada da performansçı tepeden bir iple bağlı ve ayaklarının altında boyalar var ve bu iple bağlı bir şekilde kağıdın üstünde ayaklarındaki boyayla kağıda izler bırakıyor. Ve bütün bu sürecin sonunda da resim ortaya çıkıyor bir etkinlik olarak. Şimdi happening'lere gelelim. Happening'lerin Türkçesi yok. Yani her yerde İngilizce konuşulmayan bütün topluluklarda happening olarak ele alınıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın bitimini takiben Amerika'da bazı sanatçılar sanatın sanat merkezlerinden, galerilerden, çeşitli sanat salonlarından, çeşitli sanatsal mekanlardan çıkıp kamusal alanlara, sokaklara gelmesi gerektiğini savundular. Terim de ilk kez 1959 yılında Alan Kaprow tarafından kullanılıyor. 18 Happenings in 6 Parts. Bu onun bu terimi kullandığı ilk performansı. Bunun dışında 1964 yılında Household adlı bir başka performansında da buna aynı zamanda Licking the Jam Car da deniyor bu performansa. Ithaca kentinin dışında sergilenen bir otopark gibi boş bir alan ve burada sanatçılar erkekler ve kadınlar olarak iki ayrı gruba ayrılıyorlar. Erkekler de çöplerden böyle enkaz gibi bir yapı inşa ettiler ve bir aracı reçelle boyadılar. Kadın sanatçılardan beklenen de bir yuva inşa etmeleri ve o reçeli yalayarak yemeleriydi. Ve bu performansta cinsiyetler arası bir savaş başladı. Ve Kaprow şöyle bir şey söylüyor performans sonrasında. Sanatçı olmak yetenekle veya beceriyle ilişkili bir şey değildir.
O sanatçının politik tavrı ile ilgili bir şeydir. Şimdi de ünlü Fluxus grubu. Bu bir performans grubu. 1960'larda ve 1970'lerde John Cage'den esinlenen bir grup. Deneysel sanat eserleri, mimari çalışmalar, çeşitli farklı tasarımlar yapıyorlar. Yani interdisipliner bir performans grubu olduğunu söyleyebiliriz ve çağdaş sanat tarihinde de kullanılan farklı kavramlar ürettiler aslında. Intermedya, yani medyalar arası sanat eseri üretimi, kavramsal sanat ve video art, video sanatı. Fluxus da 60'ların en radikal performans sanatı veya doğrudan sanat grubu olarak yer ediyor. Happening'ler genelde senaryosu ya olmayan ya da çok belirsiz olan, bazı noktaları belirlenmiş olsa da sonucu açık uçlu olan, seyircinin katılımının zorunlu olduğu tekrar edilemeyen olaylar. Sanatçıların garajlarda, sokaklarda ve depolarda gerçekleştirdikleri bu etkinlikler seyirci ile sanatçı arasındaki hiyerarşiyi yıkmayı hedefliyor. Dada'dan farkı da happeninglerin çok daha çevresel etmenlere bağlı olması ve sanatla gündelik hayatı birleştirme arzusu. Dolayısıyla burada sanat eseri artık bir nesne değil, fakat zaman ve mekanda gerçekleşen, seyircinin katılımıyla var olan kolektif bir deneyim. 60'larda da ilk performans sanatı örneğini görmeye başlıyoruz. Happeninglerden farkı, performans sanatında seyircinin katılımı doğrudan gerekli değil. Ve performans sanatı happeninglere göre çok daha politik bir tavra sahip. 68 kuşağıyla, Vietnam Savaşı karşıtlığıyla ve feminizmle doğrudan ilişkileniyor. Bu dönemde sanatçılar çeşitli sanatsal araçlarla değil fakat kendi bedenleriyle sanatlarını icra ediyorlar. Marina Abramovic, Joseph Beuys, Yoko Ono gibi farklı isimler kendi bedenlerinin sınırlarını ve dayanıklılığını da sanat eserinin merkezi haline getiriyor. Örneğin Joseph Beuys bir performansında seyirciyi performans alanının içerisine almaz. Fakat bir nevi sokakta performansı dışarıda bir camın arkasından seyreden seyircinin olduğu mekan da bir nevi performans mekanı haline gelir. Bu performansta Beuys büyük bir cam vitrinin arkasında kapalı bir mekanın içindedir ve elinde ölü bir tavşan bulunur. Ölü bir tavşanla içinde bulunduğu mekandaki resimlere rehberli bir tur sergiler. Tavşana o resimleri anlatır. Çeşitli nesneleri anlatır. Ve kendi kafasında da bal ve reçelle yapılmış böyle sarı bir boya var. 3 saat geçtikten sonra da seyirciyi içeriye davet eder. Burada Beuys performansına dair hem kendisi de uzun uzun yazmış bu arada. Yani neden özellikle ölü bir hayvan ve neden o hayvan özellikle tavşan olarak seçildi? Kafasına neden sarımtırak böyle balla bir boya sürdü? Bunların hepsini de mitolojik çeşitli öykülere dayandırıyor. Ve bütün bu şekilde performansa da toplumsal bir heykel diyor. Yani performans sanatı toplumsal heykel inşa eder. 1969'da da Yoko Ono'nun yaptığı bir performans var. Kendisini Beatles grubunu dağıtma iddialarıyla da tanıyoruz. Yoko, One Piece adlı performansını ilk kez Kyoto'da gerçekleştiriyor. Bu performansta bir galeride boş bir alanda yere çökmüş, oturmuş ve etrafında bir tane makas var ve seyirci dilediği gibi mekanda dolaşabiliyor. Bir noktadan sonra katılımcılar makası alarak Yoko'nun elbisesinin çeşitli parçalarını kesmeye başlıyorlar. En sonunda da tabii ki elbisesi yırtık pırtık bir şekilde kalıyor. Yoko bu performansı ilk kez 1965'te yapıyor fakat daha sonrasında New York'ta, Londra'da ve Paris'te de farklı yıllarda gerçekleştiriyor. Sonuncusu 2003 yılında. Performans boyunca da katılımcılar onun elbisesini keserken Yoko genelde daha sabit, nötr bir surat ifadesi takınır. Buradan hareketle performansı anlatanlar, inceleyenler daha çok bunu feminizmle yan yana getiriyor ve kadının toplumdaki konumuyla. Fakat Yoko bu performansın bir erkek tarafından da icra edilebileceğini söyler. Şimdi son olarak da performans sanatı deyince akla ilk gelen isme bakalım. Marina Abramovic. Marina Abramovic'in pek çok performansı var. Ben bu videoda Rhythm Zero performansını ele alacağım. Hemen bu performansı Yoko'nun arkasından ele almamın sebebi de birbirlerine olan benzerlikler. 1974 yılında Napoli'de gerçekleştiriyor bu performansı Abramovic. Bir sanat galerisinde gerçekleşen bu performansta Marina sabit bir şekilde bir masanın arkasında durur. Masada da 72 adet nesne var. Bu nesnelerde insana zevk veren ve acı veren nesneler olarak farklı gruplarda yer etmişler. Yani tüy, parfüm gibi nesnelerin yanında makas, neşter, bıçak, silah gibi nesneler de var. Performans da 6 saat sürüyor ve Marina'nın bu süreçte asıl sorduğu soru da insanlar neyden hoşlanır ve neler yapabilirler? Nereye kadar bir şeyler yapabilirler? Bunu görmek istediğini söylüyor.
İlk başta performansta çok daha çekimser ve çok daha basit nesnelerin kullanımı varken performansın sonuna doğru kişiler Marina'nın bedeninde yaralar açıyorlar bıçakla, neşterle. Onun bedenine küfürlü yazılar yazıp asıyorlar. Ona doğrudan zarar veriyorlar. Çoğunlukla da bu zararı verenler erkek katılımcılar. Ona bakıp gülüyorlar ve dediğim gibi vücudunu kesenler de var. Bu performans Marina'nın Rhythms adlı bir serisinin ilk performansı. Marina genel olarak performanslarının çok daha zor ve acı dolu, alımlanması zor performanslar olarak tanımlıyor. Çünkü kendi çocukluğu böyle geçmiş. Bunu buna dayandırıyor. Şimdi bazı eleştirmenler bu performansı oldukça çığır açıcı bulur. Kadın düşmanlığını ve toplumsal çürümüşlüğü gözler önüne seriyor der. Bazıları da sanatçıyı, seyirciyi konumlandırdığı noktadan dolayı eleştirir. Yani aslında toplumsal, kamusal alanlarda, özel alanlarda yapılabilecek olan bir etkinlik, müzenin korunaklı duvarları içerisinde gerçekleştiği anda suç statüsünü yitiriyor. Ve sanatçının performansı bu duruma alan açıyor. Yani sokakta birini bıçakladığınızda suçlu olacakken burada öyle bir durum gerçekleşmiyor. Şimdi ben biraz ikinci taraftayım açıkçası. Yani olumsuz eleştiren tarafta. Açıkçası ben bu performansın topluma ve toplumsal yapıya ayna tuttuğunu söyleyemem. Fakat daha çok şiddeti doğuran bir katalizör olarak görüyorum. Çünkü sanıyorum ki şiddeti doğuran şey toplumsal çürümüşlükten ziyade sanatçının orada verdiği izinle ilgili. Sanatçı kendini nesneleştirdiği anda seyirciyi de etik bir özne olmaktan çıkarıyor ve onu bir kullanıcıya dönüştürüyor. Ve eğer sanatçı etik alanı kasten yok ettiyse de seyircinin bu durumda gaddarlaşması toplumsal bir tespitten ziyade kurgulanmış bir sonuç. Yani Abramovich seyircinin elinden etiği alıp sonra da seyirciyi etiksizlikle suçluyor. Yani doğrudan kendisinin suçlamak gibi bir tavrı, bir söylemi yok tabii ki ama performans bize bunu söylüyor. Yani şiddeti görünür kılmak için şiddete maruz kalmak, ataerkil şiddet döngüsünü kırmak yerine onu seyirlik, spektakl bir etkinlik haline getiriyor. Onu yeniden üretiyor. Şimdi burada size de soruyu soruyorum. Peki sizce bu performansta etik sorumluluk seyircide mi yoksa performansçıda mı? Yani o eylemi gerçekleştirecek zemini ve alanı sağlayan performansçıda mı? Tabii ki de hem söylediğim üzere hem de sizlerin de anladığı üzere ben bu ikinci taraftayım yine. Yani Marina Abramovich'in zaten buna zemin hazırladığını düşünüyorum. Fakat bu videoda Abramovich'in diğer performanslarına ayrıntılı olarak girmeyeceğim. Çünkü kendisi en nihayetinde performans sanatının en önemli isimlerinden biri. Dolayısıyla böyle sadece bir performansından örnek vererek geçiştirmek istemem. Yani Marina Abramovich ile ilgili ayrı ve daha detaylı bir video hazırlamayı düşünüyorum. Yine sizlerin de performans sanatına dair merak ettiğiniz, düşündüğünüz şeyler varsa onları yazabilirsiniz ve ayrıntılı bir şekilde incelememi istediğiniz performans sanatçıları varsa onları da eklerseniz üzerine konuşuruz. Bir başka planladığım videoda Türkiye'de performans sanatı, onun için de ayrıntılı olarak çalışıyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.